pre-stimulus area. So you have a part of the signal that is not correlated to any stimulus. So it's not a response. You are sure that it's not a response because the stimulus still it has not come yet. Okay, this first part. There's no stimulus, so this is not correlated to any response. And the second part, that is post-stimulus, that is the response. So if you compare these two areas, you can get main information. Even on interferences, on whatever is around, whatever is happening, if there's an artifact, stimulus artifact, or not. So there's many strategies to get this signal stable, like you've seen, and repeatable. And coming after a few sounds also. You've seen that all the waves that typically you take 800, 1000 sounds to get a stable response. While here it's not the ideal environment, but we could get it in 300, 400 sounds. So that's because of a long chain of strategies to treat the signal in order to get it cleaner and repeatable. For instance, please. Dalgaların analizinde, daha doğrusu dalga elde edilmesinde sinyal gürültü oranı bizim için temel. Sinyal gürültüleri ne kadar büyükse aslında dalgalar o kadar net ortaya çıkıyor. Bu cihazın da kullandığı birçok stratejide de bu durum geçerli. Biz analiz penceresinde prestimulus ve poststimulus iki tane zaman var. Poststimulus dediğimiz şey 0 milisaniyeden başlıyor. Yani uyaranın verilmeye başladığı anı 0 anı olarak kabul ediyor. Bundan sonra uyaran verildiğinden ötürü verdiğimiz uyarana bağlı olarak eğer cevaplar oluşuyorsa ve bir tekrarlanabilirlik, bir stabilite var ise biz bunu cevap olarak kabul ediyoruz. Prestimulus zaman ne yani? Prestimulus zamanında uyaran yok, dikkat ederseniz. Prestimulus, uyaran öncesi. Uyaran vermediğimizden ötürü neyi ölçüyoruz o zaman? Uyaran verilmediğinden ötürü bir cevap ölçme durumu yok. O zaman ölçülen şey nedir? Genellikle biyolojik gürültü, genellikle çoğunlukla ya da elektriksel interferans var mı, artefakt var mı, çevresel gürültünün etkileri, bu tip şeyleri görüyoruz. Eğer prestimulus zaman da ölçtüğümüz, gördüğümüz gürültü miktarı ya da artefakt miktarı eğer fazla ise işte testin etkileyecektir. O yüzden 1500 Hz'de düzgün bir şekilde hani almayı beklediğiniz bir dalga formu varsa ama ortam şartları uygun değilse siz bunu ne yapmak zorunda kalıyorsunuz? İşte 3000, 4000 CUP'yi arttırmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden o prestimulus zaman genelde pek kimsenin umurunda olan bir şey değil gerçekten ama o önemli. Burada 10 milisaniye ayarlanmış. Genellikle cihazlarda eksi 10 diye mesela görürsünüz. Eksiliği şeyden geliyor. Doğrusallık var, hani yön anlamında. O yüzden bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. So a demonstration about what I said can be gotten down here. When I have analogical filters that typically go from 100 to 2500 Hz. Analog filtre ayarı 100 Hz ile 2500 Hz. Alçak frekans cutoff değeri 2500 Hz. Yani ne demek istiyor? 2500 Hz'den daha alçak frekans. Yüksek frekans cutoff değeri de 100 Hz. Yani 100 Hz'den daha yüksek frekanslar geçirken işte 100 ile 2500 Hz bir araya gelince de band filtre oluyor. Burada gördüğünüz o. Genelde tersidir. Hani yüksek frekans cutoff'u ayarlayacağım diye yüksek sayı gibi yapıldığında kafanız karışabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. O cutoff kesme değerleri önemli yani. Yeah, a filter is not a difficult concept. You have here a filter, typical simulation of an analogical filter that is typically a second order filter. The order of a filter decides its accuracy, to speak easily. So if I increase the order, you see it will be stricter. Okay, it means that if you set up 2500, it's approximate 2500. So whatever is out over is cancelled. It's not considered in your acquisition. Okay, if I have an analogical filter, typically are like this. Okay, so if you set it at 100, you know that it's not getting exactly 100, it's getting longer. So even something from the power line, for instance.
filtrenin bir eğimi var. Dikkat ederseniz bir tane düz çizgi var. O düz çizgi aslında sizin cut-off değeriniz. Özünde hani teorik olarak cut-off değeri neyse, onun atıyorum yüksek frekans geçirgense işte yüksek o frekans değerinin daha üst bölgelerini geçirsin, altını geçirmesini düşünün. Mesela çok keskin bir şey olsun. Bu aslında olan bir şey değil. İşte oradaki eğimi order diye ifade ettiği şey, onun ayarladığımız zaman, düşürdüğümüz zaman dikkat ederseniz eğim genişliyor. Bu şu demek, örneğin cut-off frekans 200 Hz ama tamamen aynı tam o 200 Hz'de kesim olmuyor. Daha diğer frekans bölgelerinden de bilgi alınıyor. Zaten bu teorik olarak filtre ayarı böyle keskin bir ayar gibi gözükse de pratikte bu mümkün değil. Yani siz 300 Hz ile 1000 Hz arasını alacağım deseniz de 300 Hz'den daha alçak, 1000 Hz'den daha yüksek frekans bölgelerinde kısmen alırsınız bu değerlerden ötürü. Yani çok böyle teorikte pratik böyle full birbirini tutmaz. So practically what does it mean? This is the low pass filter. Bu alçak frekans. It let low frequency pass. Okay. Alçak frekans. Whatever is over is not considered in your acquisition. This is the high pass, so it's the other way around. I let the high frequencies bu yüksek frekans come in. Yani dikkat ederseniz cut-off'tan daha yüksek frekanslar geçiyor. So when I say 100 to 2500, I say high pass at 100, low pass at 2500. So I have a band that defines where is my signal. Bandpass filter. Yeah, bandpass, yes. This filter is a digital filter, it's Butterworth filter, it's a very, very accurate filter that can reach even the 16th order, okay? 16th order. This is a 16th one. It means that, what is the advantage? The advantage is that with a simple analog filter, I can set up it not over the high pass, not over 100 Hz. Because if I go to 150, I start cutting the fifth peak components, okay, that are around 300. But you consider 300 components that reach even. Analog filtre ile dijital filtre arasında şöyle bir fark var. Analog filtre dediğimiz şey bizim cevabı alacağımız frekans aralığını belirliyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi tam keskin bir frekans aralığı olmuyor. Siz ne kadar belirlerseniz belirleyin, belirli bir frekans kaymaları oluyor. Bu dijital filtre ne zaman işe yarıyor? Cevabı topladınız, elde ettiniz. Sonrasında o cevap üzerinde bir filtreleme, daha net bir şeyler görmek istiyorsanız o zaman. Yani bir veri lazım. Önce analog filtre, veriyi topluyorsun, sonra dijital filtre, veri üzerinde daha keskin bir filtreleme yapıyorsun. So, if here is my analog filter, okay? Bu analog filtre ayarı. If I go to 150, and it's for all the devices, so over 100, 150, I start losing my 50, okay? But with digital filter, 100 Hz ile 2500 Hz arasının analog filtresi olduğunu söyledi. 100 Hz ile 150 Hz'e gittiğinde, yani 100 Hz'in üzerine çıktığında 5. dalgaya ait bilgiyi kaybetmeye başladığını söylüyor. With digital filters, I can set it up at 300 without losing any component of the filter. Dijital filtrede ise 300 Hz'e ayarladığında 5. dalgaya ait herhangi bir bilgi kaybı olmadan yani işte dalgayı elde edebildiğimizi söylüyor. Yani analog filtrelerinizi ayarlarken işte bu işte 100'ün üzerine çıktığınızda işte 5. dalgaya ait önemli bilgileri kaybedeceksiniz. Bu önemli bilgi. Because of the high order of the filter that ensures an accuracy, so I don't cut other components of the 50. But what is the advantage to have to set it up at 300? Do you remember that picture yesterday of all the interferences? The earlier ones, so the ones before the starting of the ABR response, is around 300, okay? Soon before, you have the myogenic interferences that are around 200, 250 Hz.
So with the standard acquisition, typical acquisition with analog filters, you have to get them inside your response. So if the patient moves, the only hope is that you can reject the myogenic interferences. But you sometimes, in children, for instance, snoring, it's not a so huge muscular interference, but it is small enough to enter into the signal without being rejected. But it has a frequency that is quite close to the fifth peak as an interference, and in that case your signal is alterated. The low frequency effect of the interference is to change the morphology of your response. Okay, you see, respect to the offset, that is the zero, the horizontal line of your waveform, you have some mountains. So these are the low frequency interferences. The high frequency interferences are small zigzag, you know, we say. Şimdi dün grafik göstermiştim, görsel vardı hatırlıyorsanız, hani ABR'nin cevap aralığı mavi oklarla bir EMG göstermişti. Analog filtre ayarlarımızı biz ayarladığımızda ABR'nin cevap aralığının 300 Hz civarında başladığını görmüştük dün. EMG'nin ise ta 2000-2500 Hz'lere kadar uzandığını da görmüştük, grafiği aklınıza getirirseniz. Biz analog filtre ayarımızı yaptığımızda ister istemez bu frekans aralığına, yaptığımız analog filtre ayarına göre bu frekans aralığında ABR cevaplarını elde edebiliyoruz. Kas cevabını elde edebiliyoruz, kaydediyoruz. Kas cevabı çok büyükse cihaz reject, yani reddediyor en iyi ihtimalle. Ama bazen o kas aktivitesi daha küçük olup cevaba da katılabiliyor. Bu sefer artefaktlar başlıyor. Eğer alçak frekans bir artefakt durumu varsa dalgalar böyle devasa büyük şekilde çıkıyor. Yüksek frekans artefakt ya da katılım varsa bu sefer dalgalarda böyle zikzak merdivenvari görüntü ortaya çıkıyor. Bunlar işte belki zikzakla ilgili olan süreç işte dijital filtre ayarlarıyla düzeltilebilir. Ama diğer alçak frekansla ilgili üstesinden gelmek zor. O biraz kas aktivitesini azaltmakla mümkün olacak. So digital filter gives you the advantage to have a wave that is balanced around this red line. Okay, this is the offset. It means that all the low frequency interferences are cut off. Okay, so the wave is stable around zero. This is the good effect of the filter. But the second advantage is that gördüğünüz gibi dalgalar belli bir dengede, yani o horizontal çizgiye göre böyle büyük dalgalar gözükmüyor. Bu zaten filtrenin ayarı olarak, yani iyi filtrenin göstergesi. That if I have a benefit on the low frequencies that are the worst one, because if I have a high frequency interference, let's enlarge the filters, for instance. You see, this is without any digital filtering, any other filtering. No digital filtering. Şu an dijital filtreleme yok. I stop it early just to show you that the high frequency, now of course it will reduce, but an high frequency can be, for instance, this one. Şu an yüksek frekans interferansları göstermek adına dijital filtrelemeyi ortadan kaldırdı. Üstteki dijital filtreli hali. But this is very easy to remove, just with a simple smoothing. Okay. Bunu tabii bu yüksek frekans interferansı ortadan kaldırmak kolay değil. Smoothing, yani düzleştirme özelliği hemen her cihazda olur. Bu bir dijital filtreleme özelliği. So this filter will remove this small frequent interferences that can come from neons, from other things. But the low frequencies are very bad, like power line. If we use smoothing, can we know some information about waveform? It depends Is it possible? It depends on the measure of the quantity of smoothing. For instance, this is a soft smoothing. You see that the latency and the amplitude is not changed. But if I increase too much the smoothing, I start losing
information. You see? If I increase it, I follow data. If I, what is the optimal value? Yeah, in this case, the optimal value that we use is 2000 Hertz. Ben şunu sorayım. Because under 2000 Hertz, you start affecting the first peak and all the other peaks. Smoothing özelliğini kullanıyoruz da biz dalgayla ilgili herhangi bir bilgi kaybına uğruyor muyuz diye sordum. Bu kullandığımız frekansa göre değiştiğini söyledi. Hani 2000 Hz'den çok yukarı çıktı bu sefer dalgalatansları kısaldı fark ettiyseniz. 2000 Hz'in de altına inerse bu sefer birinci dalgaya ait bilgi kaybolacağını söyledi. Ben optimal yani en uygun değer nedir frekans olarak diye sorduğumda da 2000 Hz olarak söyledi. Hani bilginiz olsun. Hani bu smoothing özelliğini kullanıyoruz da böyle bilgi kaybına uğruyor muyuz? O da mesele yani rastgele kullanmıyorlar. But the good effect of, the second good effect of the digital filtering that we use in our system is that if the patient sitting, diğer bir dijital filtrenin avantajı olarak hasta oturduğu zaman ortaya çıkacak sanıyorum. Fatih Hocam uyudun mu? Değil mi? Aynen öyle. Ama sürekli işitsel uyaran almak da Net değil. Başka şeyler düşünüyor orada, dalgaları karıştırıyor. Anladın mı hocam? Bu ticaretler. Konya'yı sever Fatih Hocam. Sürekli düşüne dalgaları karıştırıyor. so as you can see, now the patient was laughing, was moving with you, speaking. In fact, many artifacts came inside, okay? But they've been rejected, okay? And the stability of the wave still is perfect, okay? So, nothing in latency or amplitude changed. And notwithstanding the EEG activity changed because the position of the patient is different, and also is moving, also is walking, is dancing. Okay, without exaggerating, but you see the response remains stable. Hasta yapmadığı halde konuştuğu, yürüyor, bir takım işte aktiviteler yapıyor. Tamamen sakin durumda olmamasına rağmen dalgalatanslarında ve amplitüdlerinde herhangi böyle bariz bir değişiklik olmadığını ifade etti. Bu dijital filtrelemenin yani bir avantajı olarak. And this because of the effect of this filtering. Because all the myogenic components are cut off by the digital filters. Dijital filtre And also sayesinde kind of aberration also. Yani kassal artefakt oluşturabilecek kassal cevapların hepsi dijital filtre sayesinde kayıt dışında bırakılıyor. Yani dalgaya dahil edilmediğinden ötürü dalganın stabilitesi de korunuyor. Latans amplitüt değişiklikleri de gözükmüyor. Bu dijital filtrenin bir avantajı olarak ifade ediyor. Of course, it's not an advertisement, but this is a filter that we project in Hedera Biomedics. It's not something that you can download online. Kendilerine ait özellik. Kendilerine ait bir özellik olarak ifade etti. So, now if you have any questions, Herhangi bir sorusu olan? What is the next? I would like to read together with you an electrocochleography. Little break, I bring the while I prepare. Little break.